Efendim canlı yayındayız. Star ekranına hepiniz hoş geldiniz. Nur Viral'le Sen İstersen Özel'de şu dakikadan itibaren ağrılarınızdan kurtulacağınız ve diz ağrısı, bel ağrısı çekenler için ameliyatsız tedavi yöntemlerini anlatacağımız bir bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz biz bu bölümde Türkiye'nin en önemli doktorlarını sizlerle buluşturuyoruz. Bugün fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Ahmet İnanır. Ahmet hocam canlı yayınımızda. Ben kendisine diyorum ki Türkiye'yi ağrılardan kurtaran doktor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bugün konuşacağımız diz ve bel ağrılarında özellikle diz ağrısı çekenler varsa ayakta duramıyorum, yol yürüyemiyorum, bu dizlerim artık beni taşımıyor diyenler varsa kıymetli hocam bize ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Şimdi diz kireçlenmesi çok yaygın görülen bir hastalık ama sanki daha çok ileri yaşlarda mı görülüyor yoksa artık gençlerde de yaygın mı? Gençlerde de var ama bu ileri yaş hastalığı. Yani 40'ın üzerinde daha ziyade görülüyor. Ve kilo çok etkiliyor. Ağır iş yapmak çok etkiliyor. Önce kilo. Evet. 2. Ağır işler yapmak çok etkiliyor. Özellikle tarla işleri, menisküsleri bozuyor. Dizin kireçlenmesini sağlıyor. Ağrı Ya da evlerde yapıyor. hocam mesela ağır yükler kaldırıyoruz, eşyaları itiyoruz, taşıyoruz. Evet, ev işleri de öyle tabii. Yani yer silmek, işte diz üstünde yer silmek, ağır eşyaları ittirmek, kaldırmak da bel fıtığı ve diz ağrılarına sebep oluyor maalesef. Peki, şimdi hemen şunu soracağım. Seyircilerimizden aslında şunu isteyeyim ilk önce. Kıymetli izleyicilerimiz, siz de ağrılarınızla ilgili soru sormak istiyorsanız hemen sosyal medya hesabımızı ekranda göreceksiniz. Nur Viral'le Sen İstersen Özel canlı yayında ağrılarınızla ilgili sorularınızı hemen bana buradan ulaştırabilirsiniz. Doçent Doktor Ahmet İnanır size tek tek anlatacak. Şimdi biliyorum ki siz de soruyorsunuz bu soruyu. Eyvah dizim ağrıyor, dizimde kireçlenme var. Her diz ağrısı kireçlenme midir? Hayır. Yani daha çok öncelikli olarak menisküs ağrılarını daha erken yaşlarda görüyoruz biz. Veya ileri yaşta menisküsün de ağrısı olabiliyor. Çapraz bağ ağrısı olabiliyor. Sıvı, ödem, kemik iliği ödemi ağrıları olabiliyor. Diz kapağının iç kireçlenmeleri olabiliyor. Kondromalazi patella diyoruz. Veya kasların, tendonların, bursit dediğimiz yastıkçaların iltihabının ağrıları olabiliyor. O yüzden veya yansıyan ağrılar olabiliyor. Onu ayırt etmek lazım. Ona göre bir tedavi protokolü ortaya koyuyorsunuz. Ama herkese aynı tedavi olmuyor tabii. Şimdi diz kireçlenmesinde öncelikle aslında diyelim ki dizimizde kireçlenme var. Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Ya da dizimizde ağrı var. Hangi doktora gidelim, hangi branşa? Öncelikli olarak fizik tedavi bölümüne gitmek daha iyi. Fizik tedavi. Evet. Neden? Çünkü biz teorik bilgiyi, ameliyat dışı bilgileri de ameliyatı da iyi biliyoruz teorik olarak. Yani ameliyat gereken hastaları ayırt edebiliyoruz. Yani bunlar ameliyat olsun. Bunları da ameliyatsız kurtarabiliriz diye ümit ediyoruz. Böyle bir şey var. Ve ikinci bir şey diz için ortopedi uzmanları. Fizik tedavi ortopedi uzmanlarıyla burada ortağız. Ama bel boyun konusunda beyin cerrahları ve fizik tedavi uzmanları yine ortak hareket ediyor. Beyin cerrahları ameliyat yönünde, biz de ameliyatsız tedaviler yönünde gayret gösteriyoruz. Şimdi az sonra sorularınıza geçeceğim kıymetli izleyicilerimiz. Özellikle ileri yaşta bizi izleyen teyzelerimiz, amcalarımız varsa ağrısız bir şekilde ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsediyoruz. Şimdi diz kireçlenmesinde her zaman ağrı olmayabiliyor değil mi hocam? Olmayabilir tabii. Hangi belirtilerle doktora gittiğimiz zaman bizi nasıl bir tedavi yöntemi bekliyor? Şimdi İlk başta en çok görülen şey ağrı zaten. Belde de öyle, boyunda da öyle, dizde de, kalça ekleminde de, omuzda da en çok ortaya çıkan bulgu ağrı. O yüzden ağrı hissedildiğinde altta mutlaka bir bozukluk var. Onun tamiri gerekiyor ki sadece ağrıyla uğraşmayalım, tamir edelim. Bunu da en erken dönemde tamir edelim. İleri evreye geldiğinde maalesef tedavi şansı düşüyor. Yani ya jellere kalıyorsunuz veya ameliyat protokolüne geçmek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden erken müdahale, ağrı, sızı şeklindeyken müdahale işi kurtarma yönüyle çok ön plana geçiyor. Şimdi bir seyircimiz sormuş, Emine Hanım diyor ki merdivenden inerken ağrım çok artıyor. Bu neyi gösterir diye soruyor. Bu ön planda, sosyal medyadan bize ulaşmış sağ olsunlar. Menisküsün böyle
kritik bulgusudur o. Merdiven inerken menisküs ağrısı olur. Ama başka kireçlenmede de olur. Diz kapağının kireçlenmesinde, çapraz bağda da olur ama en bariz belirti menisküse aittir. Merdiven inerken olan ağrı. Peki yine bir seyirci sorusuyla devam edeceğim. Kıymetli izleyicilerimizin bugün yani çokça sorularını yanıtlayalım Tabii diyorum ki. hocam. Ne dersiniz? Bir seyirci diyor ki gece ağrısı ve diz şişliği neyin habercisidir? Doktorumuza sorar mısınız? Şimdi gece ağrısı olması daha çok ödemin işareti veya ileri evre kireçlenmelerin işareti. Ödemde sabah tutukluğu da olur. Kemik iliği ödemi veya diz içi ödemde sabah tutukluğu da olur. Gece ağrısı da olabilir. Yürürken de ağrı olabilir, olmayabilir de. Hastadan hastaya bu değişiyor hakikaten. Peki mesela dizde hani bazen derler ya benim dizimdeki kıkırdak tamamen bitmiş. Bu Evet. neyin habercisidir ve dizdeki kıkırdağın tamamen aşındığını biz hangi belirtiyle anlarız? Tamamen bitmiş ise diz biraz eğiliyor hafif. Çünkü iç kısımda bitiyor. Dışta çok nadir oluyor İçe bu. doğru mu bir eğim oluyor? İç dışa doğru eğim oluyor. Yani şöyle bir görüntü Şöyle oluyor. eğim oluyor, evet. Yani ileri evre oluyor. Ama çoğu hastada bazen böyle dimdikte kalıyor. Hafif açılanma da olabiliyor. İçteki çökmeden kaynaklanıyor. Alt ve üst kıkırdak ortadan kalkmış oluyor. O yüzden oluyor. Ama bunlarda en çok bariz şey yürüme zorluğu, ağrı, merdiven inip çıkarken problem yaşama. Yani diğer türlü de hani hakikaten hayatı zorlaştıran bir şey bu. Şimdi bu bahsettiğimiz seyircim güzel bir soru sormuş. Diyor ki Nur Hanım sorar mısınız diyor hocamıza. Dizdeki şekil bozuklukları tedaviye etkiler mi? Şimdi şöyle, eğer çok eğrilmişse diz böyle, biz O-bind diyoruz ona. Diz çok eğrilmişse onda yapılan jeller eğriliği düzeltmez. Fakat kalp problemi, böbrek problemi vardır, başka hastalığı vardır, şeker hastalığından dolayı falan ameliyat olamıyordur hasta. Onlarda da düzeltmese de jeller yapılabilir. Şimdi aslında en can alıcı soruyu soracağım sevgili seyircilerimiz. Diz ağrılarında özellikle ileri yaşta bir de kiloyla birlikte gelen o ağrılarda bir de yan hastalıklar varsa mesela şeker, tansiyon gibi ne yapıyoruz? Ameliyattan da çekiniyoruz. Ameliyat olmak istemiyoruz. Ama biz bugün bu programda sizi diz ağrılarınızdan ameliyatsız bir şekilde nasıl kurtaracağımızı kıymetli hocamızla birlikte ondan alacağımız bilgilerle anlatacağız. Şimdi yürümekte zorlanan bir hasta, ayakta duramıyor, yürüyemiyor, gerçekten dizleri onu taşımıyorsa ameliyatsız bir şekilde bütün bu sorunlardan kurtulabilir mi? Eğer hasta bizim dediğimizi yaparsa, el birliği yaparsa, kilolarını verirse, bazı hastalar da kilosunu vermese de iyi oluyor ama kilosunu yine de vermesini istiyoruz. Yük ne kadar fazla protezi de bozuyor, yani jelin etkisini de azaltıyor. O yüzden mutlak surette el ele verelim. Sadece doktor yapsın, ben hayatımı iyi götüreyim, kilo almaya devam edeyim protokolü ciddi yanlış, sonradan problemler çıkabiliyor. Yani protez takılmış hastalarımızda da görüyoruz biz onu. Erken protez oynamaları, ağrıların önceden çıkması veya protezin basıncının fazla olması nedeniyle ağrı yaşama, dizim geriden geliyor ifadeleri falan zorluk çekiyorum. Zaten protez %100 etkili değil. Bir kısmında iyi gerçekten, bir kısmında da problemleri devam ediyor hastanın. İdare ediyorum ifadelerini çok duyuyoruz hastalardan. O yüzden bir de protezde ölüm riski var, emboli riski var, enfeksiyon gelişip tabii, Allah 6-7 kere göstermesin. protez tekrarlama riski var. O zaman hayatı felç ediyor bu iş. Yani bir diz için bir ömrü harcamış, bir tarafı felç ederek bir tarafı harcamış oluyorsunuz. O yüzden kurtarabildiğimiz hastaları biz jellerle, kök hücrelerle, egzozomlarla kurtaralım. Yani şunu mu diyorsunuz hocam? Evet, Tabii. ameliyat tabii ki var Tabii. ama bunu en son safhada tercih etmeliyiz. Aynen, tabii, Oraya tabii. gelene kadar çok çeşit tedavi Evet. yöntemleri var. Şimdi tam bu noktada yine seyircilerimizi aydınlatacak önemli bir cevap istiyorum sizden. Şöyle ki diz tedavisiyle ilgili değil mi? Dizin bu ağrılarını ortadan kaldırmak için çok tedavi yöntemi duyuyoruz değil mi? Hatta bir tanesini arkadaşımız uyguluyor. Ondan dinliyorsunuz. Sonra sana diyor ki ya ben uyguladım. Hiç işe yaramadı. Sen de uygulama. Halbuki diz tedavisinde o kadar çok tedavi yöntemi var Tabii. ki kaç çeşit tedavi yöntemiyle dizi tedavi ediyorsunuz? Şimdi baştan yani genç evrelerde veya hastalığın erken evreleri diyelim 4 evresi vardı ya. Erken evrelerde 1, 2, 3'te kök hücre, egzozom, matrix türü tedavileri öncelikli tercih ediyoruz. Ama evre 4'te, evre 3'ün sonunda hidrojel gibi, işte kitozan gibi tedavileri kullanmak
gerekiyor, mecburiyet arz ediyor orada. Çünkü kök hücre artık evre 4'te işe yaramıyor. Mecburen siz jelle giriyorsunuz işin içine. Ancak bir kısım hastalarımız işte jel yapıldığında tamamen jelden bekliyor onu. Biz elimizde bir tedavi jeli var veya metodu var. Biz onu uygulamakla yükümlü hekimleriz biz. Mucize ortaya koyamayız. Ama şu var, bazı hastalarda geçmedi diyelim ki, jeli yaptınız geçmedi. O zaman o hasta ek tedavi istiyordur. Sıvısı vardır, işte Baker kisti vardır veya tendiniti vardır veya bursiti vardır. Bunları da ortadan kaldırıcı tedavileri devreye sokacaksınız. Yani bir tedavi yöntemi değil. Tabii. Birkaç tedavi yöntemini kombine bir şekilde hastaya Bazıları uyguluyorsunuz. kombinasyonu şart istiyor. Ama bazılarında siz jeli yapıyorsunuz, çok iyi gidiyor hayatı. 3-4 senedir çok iyi gidiyor. Ama bazıları da sıvısı var, başka sebepler var. Siz radyo frekans ekliyorsunuz ağrısını kesmek için, eklenecek şeyler var. Yani hangi doktor arkadaş yaparsa yapsın, jeli yaptı, yarar görmediniz. Mutlaka doktorunuza devam edin, ek tedavi protokolünü devreye koysun ve sizi iyileştirsin. Olay bu. Şimdi aslında şu anda ekranda da görüyoruz böyle bir dizin. Hani dizimiz nasıl, hani ağrısı nerede ortaya çıkıyor? Bir anlatır mısınız hocam? Şu anda ekranda mesela hidrojeli görüyoruz değil mi? Evet. Sıvı enjekteyi görüyoruz. Bu son bir tedavi yöntemi. Dizin aralık olarak yakın olan kısmı bakın çöküyor. Oraya siz jeli koyuyorsunuz. Jelin görevi bunu asansör gibi kaldırmak Yani değil. birbirine çarpar Vinç kemikleri. gibi kaldırmak değil. Arasına girip bir sıva yapıyor ve o kemiğin sert temasını engellemiş oluyorsunuz siz. Hastalarımız hep böyle yüksekliğin kalkacağını bekliyor, öyle değil. Orayı sıvıyor ve yumuşak bir temas. Elinize eldiven giyiyorsunuz, eli hissetmiyorsunuz ya. Evet. Onun gibi düşünün. Yani ince bir katman yapıyor ve orayı sarıyor. Böyle şey gibi, göl gibi olmuyor orası maalesef bundan dolayı. Yani buradaki bu jel iki kemiği birbirine çarpmasını engellediği için Evet. hastaya konfor sağlıyor Evet, değil mi? evet, aynen. Bu bahsettiğimiz hidrojel tedavisi mi şu anda Hidrojel ekranda tedavi- gördüğümüz? hidrojel tedavisi, evet. Şimdi hidrojel tedavisine gelene kadar sevgili seyircilerimiz 1 ve 2. evrede farklı tedavi yöntemlerinden bahsettiniz. Kombine tedavilerden bahsettiniz. Az sonra ameliyattan önce hani belki de son çıkış mı diyelim ona, ne diyelim? Evet, tabii. O tedaviden de bahsedeceğiz biraz Evet, sonra. evet. Yüz güldüren sonuçları anlatacağız. Şimdi yine Serdar Bey'in bir sorusu var. Diyor ki hocam, diz içinde enfeksiyon var. Bunlar nasıl tedavi edilebilir? Sadece ağrı kesici yeterli midir? Hayır. Eğer enfeksiyon varsa antibiyotikle o enfeksiyonun tedavi edilmesi lazım. Bir başka şey, belki enflamasyonu kastetmiş olabilir. Enflamasyonda efüzyon, yani diz içinde sıvı artışı oluyor. Bu sıvının gerginliğine bağlı ağrı olduğu için bu sıvının çekilip dışarı alınması lazım ve kurutucu tedavi de eklenmesi lazım o. Sadece ağrı kesiciyle o ne enfeksiyon gider ne de oradaki sıvı gider. Hastalarımız hep bizi soruyor. Yani bu sıvının bir tedavisi, böyle bir ilaçla tedavisi yok mu? Enfeksiyonun var ilaçla tedavisi, antibiyotik, ama göllenmiş efüzyon dediğimiz diz içi artan sıvının bir ilaçla tedavisi maalesef yok. Onu biz işte çekip kurutma tedavileriyle başarılı olmaya çalışıyoruz. Peki kıymetli hocam, o dizdeki o sıvı neden birikir? Bir, içeride dizin içinde sinovye dediğimiz bir şey var. Burnun nezle olması gibi. Bu oradaki hassasiyet veya dizin sürtmesi veya menisküsün yırtığının sürtmesi, bunlar hep sıvı üretiyor orada. Tahriş ediyor. Bir dokunuz, cildiniz tahriş olsa da orada bir ödem oluşuyor. Onun benzerini orada fazlasıyla yaşıyor diz maalesef. Bunu diyorsunuz, oradan sıvıyı çekeceğiz ve dizden kurutma çekerek tedavisi kurutuyoruz. yapacağız, evet. Peki son dönemde yine seyircim sormuş. Demiş ki kitosan tedavisini merak ediyoruz. Hangi yöntem, daha doğrusu hangi ağrılar için uygulanıyor kitosan? Kitosan daha Yeni önce bir tedavi yöntemi. Evet, 4-5 ay oldu çıkalı. Bu da bir jel. Bu da bir jel türü. Ancak ömrü daha kısa. 12 ay civarında dizin içinden makrofajlar onu yiyip uzaklaştırıyor, yok oluyor oradan. 12 ayda bir yapmak durumundasınız. Bazı hastalar 18 aya kadar çıkabilir. Bazen 2 yıla kadar çıkabilir etkinliği, nadiren. Ama genel olarak 12 ayda bitiyor etkinliği. Bu daha önce deniz kabuklu hayvanlardan elde ediliyordu. Şimdi değiştirildi o. Mantarlardan elde ediliyor kitosan. Ve dizin içine rahatlıkla hidrojel gibi yapıyorsunuz. Hidrojelin kıvamı daha yoğun. Bunun kıvamı daha jel. Yani az önce gördüğümüz hidrojelle farklı bir yöntem bu değil mi hocam? Benzer ama ömrü kısa hidrojele göre.
Evre 4'lerde hidrojeli daha çok tercih ediyorum ben şahsen. Başka arkadaşlarımız da öyle. Kitozanı evre kaç için uyguluyorsunuz? Kitozan da evre 3 ve 4 için uygulanabilir. Ama şu işte kıvamı, yoğunluğu, mukavemeti hidrojel kadar, poliakrilamid kadar değil. Ama o da bir tercih. O yüzden onu da yapıyoruz, onu da yapıyoruz. Şu anda ekrana da getiriyoruz sevgili seyircilerimiz, ne işe yarar, hangi alanlarda kullanılıyor. Yani bir yandan da bu bilgileri size fazlasıyla aktarıyoruz. Çünkü ne kadar çok şey bilirsek, değil mi? O kadar doğru doktor seçeriz, Ama doğru yöntemle tedavi oluruz. tabii şurada şunu belirteyim. Evre 1-2'ye de hidrojeli yapan arkadaşlar görüyorum. Yanlış. Yapılmaz mı? Yapılmaz. Evre 1-2'de siz organize edici, rejeneratif, yenileyici tedaviler yapmalısınız. Bunlar da ne? Kök hücre, egzozom bazlı, matrix, kolajen matrix bazlı tedaviler daha iyi. Sadece evre 1-2'ye, 3'e de işte kitozanın yapıldığını da görüyorum. Sadece kitozandan beklediğimiz tedavinin kat be kat fazlasını siz kök hücre ve egzozomdan alabilirsiniz. Peki böyle bir kitozan tedavisi hasta uyguladığı zaman ne kadar süre sonra sağlıklı yaşamına kavuşabiliyor? Mesela ağrılarla geldik size. Yürüyemiyoruz, ayakta duramıyoruz. Muayenehane ortamında mı, ameliyathane ortamında mı Yok, uyguluyorsunuz? muayenehane ortamında hidrojel gibi aynı kök hücreyi yaptığımız gibi klinik ortamda yapılabiliyor zaten. Kitozanı daha çok yapıldıktan sonra böyle bir ay gibi bir mühlet veriliyor. Bu civarda bir etkinlik bekleniyor. Hidrojelde ama yapıp kaldırdığınızda hastada o etkiyi görebiliyorsunuz. Önemli olan hayat boyu bunu götürebilmek. O yüzden de hastalarımız mutlaka lütfen rica ediyoruz bütün doktorlar olarak kilolarınızdan kurtulun. Protez yapılan hastalarımız da öyle. Kilolar protezleri erken bozuyor, diz protezlerini. Peki Nur Viral'le Sen İstersen özel sosyal medya hesabına şu anda soru yağıyor ve seyircilerimizin her sorusunu ben hocama tek tek sormak istiyorum. Çünkü her konuda bilgilenelim ki ona göre hareket edelim. Evet. Şimdi bir seyircimiz diyor ki merhabalar efendim, hocamıza sevgilerimi gönderiyorum. Diz kapağımda hem sıvı hem de incelme var. Bunun tedavisi var mı? Şimdi diz kapağımda incelme demesi kıkırdağın inceldiğini ifade ediyor. Sıvı da oluyor zaten. Yani kireçlenmelerin bir kısmında gerçekten sıvı ile geliyor hastalar. Çok bariz, çok var. O yüzden o sıvının da tedavi edilmesi lazım. O kireçlenmenin de desteklenmesi lazım. Kalınlığını eğer yaşı erkense kök hücreli sistemler ama yaşı geçse o zaman hidrojel veya kitozan türü tedaviler yapılabilir. Dizlerde ne kadar çok problem var Çok ve o var. kadar çok soru yağıyor ki hocam. Diz kıkırdağımı kaydırmışım diyor. Bir seyircimiz ödem toplamış. Ne yapmam lazım geçirmek için, önerileriniz neler? Ahmet Bey'e sorar mısınız rica etsem? Evet. Yani şunu genel olarak belirtelim. Menisküs yırtıklarında da, kireçlenmelerde de hatta çapraz bağ yırtıldığında bile dizin içinde sıvı dolabiliyor, artabiliyor. Ben şunu görüyorum, geçen gelen bir hastamız da öyleydi. Başka bir ilden gelmişti ve tedaviye gittiğinde arkadaşımız bir ultrasonla bakmadan sadece röntgenle hyaluronik asit aldırmış. Eczaneden dizin içine yapıvermiş. Bize geldiğinde baktık sıvı dolu dizi. O dize hemen hyaluronik asit yapmak doğru değil. Volümü artırıp ağrısını artırırsınız hastanın. O sıvıyı boşaltıp yerine hyaluronik asit veya hidrojel veya kitozanı yapmalısınız. Yani hastanın dizi var, röntgene baktım, evre 4. Ben buna hemen şeyi yapayım, ultrasonla bakmadan yapayım demek hiç doğru değil. Yani o sıvıyı doğru hasta. röntgenle göremiyorsunuz Nur Hanım. Evet. Mutlaka ultrasonla bakıp dinamik olarak görüyorsunuz. İğneyle onu ultrason altını çekiyorsunuz. Yani doğru hasta, doğru tedavi yöntemi Kesinlikle ya. ve doğru kombinasyon çok Evet. önemli. Peki ameliyatla geldik size. Dedik ki hocam ben birkaç doktora da gittim. Bana dediler ki ameliyat olmalısın. Hani az önce dedik ya köprüden önceki son çıkış olabilir Evet. mi? Ameliyatsız bir şekilde bahsettiğiniz hidrojel tedavisi, kombine tedaviyle kişi Tabii. yaşadığı zorluktan kurtulabilir mi? Bakın kurtulabilir. Ancak bazı hastalarımız burada sabırsız davranıyor. Hangi doktora giderse gitsin hidrojel veya radyofrekans veya ameliyat, protez %100 tedavi şansı tanımıyor hastaya. Ama çoğunda başarılı oluyorsunuz. Diğer kalanı ne olacak? O zaman kombinasyon onlardan dolayı ekliyorsunuz siz. İlacın başarısızlığından değil. Onun dizi o ilaçtan o başarıyı yeterince görmediği için siz ekstra tedavi ekliyorsunuz, radyofrekans yapıyorsunuz filan ki
Bunu ortadan kaldıralım. Veya refleksolojik yöntemler koyuyorsunuz ortaya veya proloterapi gibi, nöral terapi gibi ek tedaviler, manuel terapi gibi ek şeyler yapıyorsunuz. Onu da eski diğer iyileşenler gibi onların saflarına iyileşmiş olarak katmaya çalışıyorsunuz. O yüzden sabır gerekiyor. Böyle bazı hastalarımız fevri olabiliyor. Yani yapıldı, bana etkimedi. Git doktoruna, lütfen etkiyinceye kadar da o doktorunla devam et tedaviye. El birliği yapın, siz de o arada kiloyu verin. Ve biz hakikaten baştan böyle etki görmediğimiz hastalarımız var. Kiloyu görüyor, biz de veriyor. Kombinasyonları da eklediğimizde hocam gerçekten oluyormuş diyorlar. Peki tüm bunların, yani bu tedavi yöntemlerini bir kenara bıraktığımızda gerçekten sağlıklı bir dize sahip olmak, ağrıyla mücadele etmemek için en temel tavsiyeniz ne olur? En temel tavsiye örnek benim. Kilo mu? Örnek Örnek benim. sizsiniz. Evet, örnek benim. Yani 5 yıldır dizlerime bakım yapıyorum. Kök hücre yaptım, egzozom yaptım 3 kere, matrix yaptım. Bu da matrix'i niye yapıyorum? Kök hücreyi tuğla olarak düşünelim. Araya koyduğunuz harç da matrix oluyor. Siz onu dize koyduğunuzda daha iyi iyileşmesini sağlıyorsunuz. Benim diz ağrım yok ama 70'imde, 80'imde, 60'imde dizim ağrımasın istiyorum. O yüzden de bakım tedavisi yapıyorum. Yani şunu söylüyorsunuz, mesela kırışmamak için cildinize bakım yaptırıyorsunuz, botoks yaptırıyorsunuz. Evet, evet. Peki dizinize bakım yaptırıyor musunuz? Evet, aynen. Dizimize bakım yaptıralım İlk ki defa duyuyoruz dize 60'ımızda, 70'imizde biz de o teyzelerin, amcaların çektiği ağrılara düçar olmayalım, onları çekmeyelim. Peki kaç yaş sonrası dize bakım şart? Genelde 45'ten sonra bir şeyler yapmak lazım gerçekten. Keşke ben de biraz daha erken başlasaymışım dedim aslında. Peki ağrılı mı oluyor tedavi yöntemleri? Hayır, bakımlar daha doğrusu. kalçanıza yaptığınız iğne gibi bir şey bu. Yani öyle ciddi bir ağrı hissetmiyorsunuz. Hafif iğne batmasını duyuyorsunuz, o kadar. Yani. Seyircim özellikle bel fıtığı ile ilgili çok soru soruyor hocam. Biraz ameliyatsız tedavi yöntemlerinde bel fıtığına Evet. da değinmek istiyorum. Diyelim ki MR'da fıtık görüldü ya da görülmedi ama belim ağrıyor. Nasıl açıklarsınız bunu? Bel ağrısının %5'i zaten fıtıkla açıklanabiliyor. %95'i bağ lezyonları, kireçlenmeler, işte başka klinial sendrom gibi, sakroiliak sendrom gibi bir sürü neden var. Yani bunların %5'i sadece fıtık. Biz fıtık gördük. Tamamen ağrı buna bağlı diyemeyiz. Benim bir hastam vardı. Bel fıtığı görülmüş ama ameliyat edilecekmiş. Bize de bir kontrol edeyim diye, bizi de görsün diye geldi. Baktık kalçasındaydı problem. Ameliyattan da kurtuldu. Kalçasına işlem yaptık. Ameliyattan da kurtulmuş oldu. O yüzden hastaya mutlaka detaylı bakmalı. Başka arkadaşlarımız da görüyor böyle şeyleri, hataları. Oraya bakılmıyor ve bel fıtığı ameliyatı yapılıyor hastaya. Veya minimal invazif tedavi yapıyor ama ağrısı geçmiyor hastanın. Peki bel fıtığında Evet. en belirgin hani şöyle söyleyeyim, belirti nedir ki Ağrı. derhal doktora başvurmamız gerektiriyor? Ağrı yine. Uyuşma olursa da ağrı olmadan uyuşma oluyor bazen. Karıncalanma olabiliyor veya düşük ayak gelişebiliyor direkt hastada. Hiç ağrısı Düşük falan ayak, yoktu. yani ayağını sürüklüyor. Anında tabii ayak düşüyor şöyle, Oo. kaldıramıyor ayağını. Tehlikeli Bu mi? gibi tehlikeli tabii. Bu tip şeylerde böyle kısa sürede ameliyat gerekir. Yani tamamen düşmüşse kısa sürede ameliyat gerekir. Sanki yani kulaktan dolma bir bilgi de olabilir bu. Bilmiyorum, siz de bana katılacak mısınız ama patlamış fıtık çok tehlikeli gibi geliyor bel fıtığında. Patlamış fıtık bizim için hiç tehlikeli değil. En hızlı iyileşen fıtık türü patlamış. Yeni evre 1-2 fıtığın iyileşmesi daha zordur. Evre 3 dediğimiz patlamış fıtığın iyileşmesi daha erken oluyor. Hatta kopmuş fıtığın iyileşmesi patlamış fıtıktan daha erken oluyor. Fıtık orada ne kadar ileri evreyse küçülmesi, iyileşmesi o kadar erken oluyor. Ne kadar küçükse iyileşmesi o kadar geç oluyor maalesef. Peki bu ağrının bacak ve kola vurması bir anlama geliyor mu? Bazen boynumuzdaki bir fıtık galiba bunları yapıyor. Evet. Mesela nasıl ki belimizdeki ağrı bacağımıza vuruyorsa bazen boyundaki ağrı da kola vuruyor, kola değil mi? vuruyor tabii. Kolumuza vurur. Yani o sinir trasesinden dolayı sinir çıkar, ip gibi elimizin ucuna kadar gider kolumuzdan doğru. Gittiği yer boyunca, ırmağın aktığı yer boyunca ağrı yapar. Yani kaynak burasıdır ama siz buralarda elinizde bile hissedebilirsiniz o ağrıyı. Hatta boyun fıtıklarının çok ileri dönemlerinde omuriliğe baskı yaparsa bu sefer ayakta hissedebilirsiniz. Ayağınızı sallama hareketleri, klonus diyoruz biz ona, onlar acil ameliyat gerektirir.
Boyun fıtıkları bel fıtıklarına göre daha riskli fıtıklardır. Peki insan birdenbire bir gün içerisinde mi fıtık olur? Genelde hep öyle ortaya çıkıyor ya, bir sabah bir kalkıyorsunuz beliniz ağrıyor ve fıtığınız var. Patlamış dediğimiz fıtıklar genelde yani bir hareket sonrası çıkıyor. Ama evre 1-2 fıtıklar, genişlemeli fıtık bunlar. Özellikle periferal diyoruz biz ona. Onlar kiloyla, oturmakla yavaş yavaş ortaya çıkıyor maalesef. Onun zemininde bir de patlamış fıtık çıkabiliyor. Veya kopmuş fıtık çıkabiliyor. Kopmuş fıtık çok nadirdir ama patlamış fıtık çok sık görülüyor. Ama başarı şansı en yüksek olan, ameliyatsız başarı şansı en hızlı olan da odur. Ama şunu bilelim ki belimizde bir ağrı varsa, belimizdeki ağrı bacağımıza vuruyorsa, ayağımızda bir güç kaybı varsa Evet, derhal doktora gitmemiz gerekiyor. derhal. Yani ağrı kesicilerle dindirmek yerine Tabii. İş büyümeden yılanın başını küçükken ezmek deniyor ya. Biz kendimize gelince çok böyle önemsemiyoruz. Arabamızda tıkırtı var, hemen sanayiye gidiyoruz. Ama kendimizdeki tıkırtıyı hastane sanayisine götürmüyoruz. biz de şöyle diyoruz. Ay şimdi doktora gideceğim, hemen ameliyat diyecek diye gitmiyoruz aslında. Demesin arkadaşlarımız. Yani bugün %97, %98'i fıtıkların ameliyatsız tedavi ediliyor. Ameliyat önermek yanlış onlara. Hata. Ama cerrahlarımız ameliyat menşeli büyüyorlar, yetişiyorlar ve hemen ameliyat deyiveriyorlar hakikaten. Büyük hata. Yani yapmayalım. Hele Tabii o da bir gençlerde. tedavi yöntemi hocam. Allah hiçbir hekimimizi gerçekten başımızdan eksik etmesin. Çok kıymetli. Ama cerrahi sergileriniz. mecbur kalındığında devreye girmesi gereken bir tedavi yöntemi. Anlıyorum. Cerrahların da bizlerin de hepimizin hastaları ameliyatsız tedavi etmeye çalışmamız lazım önce. Ama olmayan bazıları şart. Onları biz de beyin cerrahları da ameliyat diyelim. Ama gereksiz ameliyat yapmayalım. Sorun orada. Peki bel ağrılarından kurtulmak için önerdiğiniz spor nedir? Yürüyüş müdür, yüzme midir? En iyi şey yüzme, havuz. Simiti kolunun altına takıp hele ileri yaş veya orta yaşın üstündeki teyzeler veya abiler için, amcalar için. Ama hepimiz çok şanslı mutlaka- değiliz hocam o konuda. Yani yüzme havuzu nerede bulacağız, deniz nerede bulacağız? Her yerde çok var ya artık hocam. yüzme havuzu çok var. Belediyelerimizin Alternatif var. ne var hocam? Onu da söyler misiniz? Mesela yüzmenin alternatifi ne Hani olabilir? gençler barfiks yapabilirler. Veya işte yaşı yok bunun. Herkes için bu geçerli. Kanepenin kenarına karnımızı koyup germe egzersizi yapabiliriz. Yani ayağımız hafif yerde basmadan ayak ucu ve elimizi hafif değdirerek şu karnımızın gerilmesini sağlayabiliriz. Bu da uzun yatarak barfikstir. Ama su içi traksiyon çok önemli. Su içi germe egzersizleri o da öyle. Hepsi barfiks de öyle. Gererek o bozulan genişlemenin tamirine çalışıyorsunuz. Bunları yapmazsak ne olur? Bel fıtığınız gittikçe ilerler, kanallarınızı kapatır ve birkaç seviyeli olursa platin olursunuz. Platin tedavisi bel için. Tek seviyeli olursa ameliyat olursunuz, kurtulursunuz veya kurtulamazsınız. Çünkü ameliyat olduk, her hasta kurtulmuyor maalesef. Peki çok önemli bir soru daha Tabii, soracağım buyurun. hocam. Programımızın sonuna geldik ama buyurun. bel fıtığı ameliyatı olup da ağrılardan kurtulamayanlar da var. Var tabii. Mesela onlar sizin bahsettiğiniz tedavi yöntemlerinden fayda sağlarlar mı? Tabii. Yani eğer ameliyata bağlı bir bozukluk yoksa, yani cerrahi olarak düzeltmesi şart değilse başka tedaviler var. Radyo frekans gibi, yine proloterapi gibi, egzozom kullanılabilir, kök hücre kullanılabilir. Onları da tedavi etme şansı mutlak surette var. Öyle bırakamayız o hastaları. Aslında cerrahi yapan arkadaşımız keşke kombine tedavileri de ameliyattan sonra eklese, başarı kat ve kat iyiye gider. Hocam o kadar çok soru var ki size. Adeta soru yağmuruna tuttu seyircim beni. Ben de sizden rica etsem İnşallah. programın sonunda doçent doktor Ahmet İnanır'a sosyal medyanızdan ulaşsalar soruları cevaplar Hani mısınız? sorular şöyle olmasın, belim ağrıyor ne yapayım değil veya boynum ağrıyor, dizim ağrıyor ne yapayım değil. Röntgenleri, MR'ları varsa bize atsınlar, onlara görerek doğru cevaplar, doğru yönlendirmeler yapabileyim. Ay hocam bu daha harika oldu. Yapıyoruz, çok teşekkür inanın ki ediyorum. yapıyoruz tabii. Seyircim adına çok teşekkür ediyorum. Doçent doktor Ahmet İnanır ağrılarınızla ilgili sorularınızı tek tek cevaplayacak sevgili seyircilerimiz. Son cümleniz ne olur? Sağlık için, ağrısız bir yaşam için. Lütfen ya önceden tedbir alalım, bozulmayalım. Bakın bozulduktan sonra tedavi gerçekten daha zorlaşıyor ve en bariz şey lütfen kilo almayalım. Alanlar da lütfen bir an önce kurtulsunlar kilolarının yüklerinden. Evet bak bugün programda bir şey daha öğrendik. Ahmet hocam dedi ki
45 yaş sonrası Yani. diz bakımınızı ihmal etmeyin. Lütfen, tabii. Ağrılarınız varsa da sağlıklı, ameliyatsız bir şekilde ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Doçent Doktor Ahmet İnanır bizlerle birlikteydi. Hafta içi her gün 13.30'da Türkiye'nin en önemli doktorları bu ekranda sizlerle.